Mutfağıma hoş geldiniz. Bugün mutfağımda yeni yardımcım olan Era Tektaş Fırında ıspanaklı pideler yapacağız. Almayı düşünen veya yeni alıp da henüz kullanmamış olan arkadaşlar için de bir fikir olur diye düşündüm. Ben çok memnunum. Şu ana kadar ne pişirdiysem dokusu çok güzel çıktı. Sizlere de kesinlikle tavsiye ederim. Pidemiz için yarım kilo ıspanağı ben 4-5 defa 10-15 dakika suda bekletmek suretiyle yıkadım. Sularını da bir güzel süzdürdüm. 2 adet kuru soğanımı yemeklik doğradım, hazırladım. Burada da 3 kalıp köy peynirim var. İnek sütünden elde edilmiş salamura peyniri. Bu tarz peynirler çok yakışıyor pideye. Mümkünse bu peynirlerden kullanın. Burada da 1 çay bardağı klasik çay bardağıyla normal sıvı yağımız var. Tavamızı ocağa götürüp altını yakacağım. Soğanlarımız biraz yumuşayana kadar pişireceğim. Peynirlerimizi de rendeledik, hazırladık. Soğanlarımız da kavruluyor. Şöyle bir çay kaşığı biber salçası ilave ettim. Biraz da salçayla kavrulsun. İki çay kaşığı yaprak biber koydum. Bir çay kaşığı tuz ilave ettim. Şimdi karıştıralım bir güzel. Şimdi ben tavamın altını kapatacağım arkadaşlar. Bu harcımızın soğuması lazım. Ispanağın üzerine böyle sıcak sıcak koyamayız. Sulandırır ıspanağımızı. Şu an kapatıyorum. Pişti artık. Kavurduğumuz soğanı epey bir soğuttum. Şimdi ıspanağın üzerine döküyorum. Rendelediğim peyniri de ilave ediyorum. Şimdi iç harcımızı çok güzel karıştıralım. Pidemizin iç harcı hazır. Şimdi hamurunu hazırlamaya başlayalım. Burada tam 6 bardak un koydum. Normal 200 milim bardak ile bir yemek kaşığı kuru maya. 1 tatlı kaşığı şeker ilave ettim. 1 tatlı kaşığı tuz. Unun kenarlarına koyuyorum. Şimdilik unun içerisine 2 bardak su ilave edeceğim. Hamurumuz oldukça yumuşak bir hamur oldu. Tam 6 bardak una 2 bardak da su koydum. Ölçümüz bu şekilde. Şimdi yine tekrar kabına koyup üzerinde kapatacağım ve mayalanmayı bırakacağım. Hamurumuz çok güzel kabardı. Mayası güzel geldi. Şimdi pidemizin yapımına başlayalım. Bezeleri ayırdım. Hamurumun yarısı duruyor. Şimdi yarısını yapıyorum. Açmaya başlayacağım. Bu şekilde hazırlıyoruz pidelerimizi.
Evet arkadaşlar, 400 dereceye ısıttım. 5. seviyede, 5. kademeye getiriyorsunuz. 400 dereceye de geldiğinde artık pişirme başlayabilir. Kaç dakika sürüyor derseniz attığınız ürüne bağlı. Ben 2,5 dakikada lahmacunu veya pideyi pişiriyorum. Tabii siz daha yumuşak isterseniz, daha gevrek isterseniz ona göre ara ara bence açıp bir kontrolünü yapın. Kendinize göre 1 dakika tutarsınız. Ben gayet memnunum. Bilmiyorum yani gerçekten çok başarılı pişirimler yapıyor. İnşallah sizler de aldığınızda memnun kalırsınız. Pidelerimizin hepsini pişirdim. Gayet güzel oldular. Dediğim gibi Era Tektaş Fırın gerçekten çok güzel pişiriyor. Ben çok memnunum. Tek bir dezavantajı var. Taşı çok çabuk kararıyor arkadaşlar. Yani ne yaparsak yapalım o kullanımdan dolayı değil, kendi yapısından dolayı. Ama o kadar güzel pişiriyor ki o da çok umurumda değil aslında. Şöyle dokusunu göstereyim. Şimdi biz biraz kıtır seviyoruz pideleri. Ben o yüzden hamurunu ince açtım. Daha kalın böyle börek gibi istiyorsanız hamuru daha kalın açın. Durdukça yumuşuyorlar zaten. Piştikten sonra da zeytinyağını sürdüm. Çok daha lezzetli oldu. Şimdi birinin üzerine limon sıkıp şöyle bir tadına bakacağım sizler için. Arkadaşlar mükemmel olmuş. Gerçekten tam benim istediğim gibi kıtırlıkta. Verdiğim ölçülerden de bayağı pide çıktı. Eğer daha az kişiyseniz aile sayınız daha da aza indirebilirsiniz ölçüleri. Ama bunlar biter. Ben çayı koydum zaten birazdan oturup yiyeceğiz. Evet arkadaşlar bugünkü tarifimin sonuna geldik. Bir dahaki tarifimde buluşmak üzere diyorum. Hoşça kalın.